Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle çıkartacağız. İpim Alize'nin bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimizi çıkarmaya başlayalım. Bu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Toplamda 18 ilmeğim var şu anda şişimde. Ben lastiksiz başlayacağım arkadaşlar. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine bu modeli kurabilirsiniz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Lastik yapmayacağım için bir sıra şöyle düz örüyorum. Arka yüzünde bir sıra düz örerek ön yüzüne geçeceğim model kurmak için. Zemin hazırlıyorum. Bu modelimize dahil değil arkadaşlar. Bir sıra zemin hazırlamak için modelin arka yüzünde düz örerek devam ediyorum. Yanlış söylemeyeyim. Düz örüyorum. Arka yüzünde düz ördüm. Evet. Modelimizin ön yüzüne geçtik. Ön yüzü birinci sıradayız. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Bir sıra düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsini düz örerek devam ettim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde ikisini bir alarak düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım. Daha sonra bu 2 ilmeği ikisini bir yine alarak düz ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle 2 ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmadan bir ilmek doladım. Devamında yine bu 2 ilmeğimi düz örerek şişimden çıkardım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir toplayarak düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir doladım. Daha sonra bu 2 ilmeğimi tekrar düz ördüm ve sol şişimden çıkardım. Model ikinci sıra arka yüzünde bu şekilde devam ediyoruz. Önce 2 ilmeğimizi toplayalım, düz örelim. Daha sonra bir kez dolayalım. Aynı ilmeği bir kez daha örüp sol şişimizden çıkartalım. Son 2 ilmeği de yine ikisini bir düz ördüm, çıkarmadım şişimden. Bir doladım. 2 ilmeğimi tekrar düz örerek sol şişimden çıkardım. Kenar ilmeğimi de ördüm.
İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi bu şekilde ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz üçer üçer gruplar halinde bakın. Bu üçlü ilmeğin ortada duran şöyle kabarık duran ilmeğimi örmeden aldım. Sağ şişime örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki yine üçlü ilmeğe geldim. Ortasındaki duran bakın ortada duran şöyle kabarık ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek şu şekilde tek ilmeğe düşürdüm. Aynı şekilde devam ediyoruz. Modelimizin 3. sıra ön yüzündeyiz. Bu ortada duran ilmeğimizi örmeden alalım. Diğer iki ilmeğimizi de ikisini bir düz örerek toplayalım. Tek ilmeğe düşürelim yani. Son üçlü ilmeğe geldim. Bu ortada duran ilmeğimi örmeden aldım. Diğer iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Bakın ilmeklerimiz şöyle 2 2. İlmeklerimi ters örüyorum. Bakın birinci ilmeğimi ben bu şekilde örüyorum. Siz ters ilmeğiniz nasıl eliniz alışıksa o şekilde örün. Fakat bu ilmeğimi bakın şu ikinci ilmeğimi önden örüyorum. Şöyle. Diğerini arkadan. Benim normal örüşüm bu. Ama şöyle duran ilmeğimi de bu şekilde örüyorum. Modelin bozulmaması için. Siz normalde böyle örüyorsanız her iki ilmeği de bu şekilde önden alarak örebilirsiniz. Son sırayı da tamamlayalım. Modeli bir kez kurmuş olacağız. Modelimiz bu 4 sıranın tekrarından güzel ve kullanışlı bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Model yavaş yavaş belirmeye başladı. Tabii ki ilk sırada çok kendini göstermez. Her modelde olduğu gibi. Hemen bir kez daha kuralım modelimizi. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bütün ilmeklerimizi düz örelim. 1. sıra ön yüzünde ilmeklerimin hepsini düz örerek devam ediyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Düz örerek tamamladım. 2. sıra arka yüzüne geçtik modelimizin. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Sıradaki iki ilmeğimi şu şekilde bakın düz örerek iki ilmeğimi tek ilmeğe düşürdüm burada. Bir ilmek çıkardım. İkinci ortada bir ilmek doladım. Yani iki ilmeği önce bir düz olarak ördüm. Daha sonra bir ilmek doladım. Daha sonra şişimden çıkarmadığım bu iki ilmeğimi bir kez daha düz ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. İki ilmeğimi topladım, düz ördüm. Bir doladım. Bu iki ilmeği tekrar düz ördüm. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir model. Bu iki ilmeği düz örelim. Bir kez dolayalım. Daha sonra ilk ilmeğimizi tekrar düz örüyoruz. Bu modelde elinizi çok sıkı tutmayın arkadaşlar. Model iç içe girer. Hem de şöyle bu şekilde örmeniz zor olur.
Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğini örmeden alalım. İlmeklerimiz üçer üçer gruplar halinde. Bu üçlünün ortada duran, bakın şöyle zaten kabarık kendini gösteriyor. Bunu örmeden alalım sağ şişimize. Diğer kalan iki ilmeği de düz örerek tek ilmeğe düşürelim. Diğer üçlü ilmeğe geçtik. Ortadakini örmeden aldım. Diğer ikisini de düz örerek kestim. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi böyle şekillendirelim. Son üçlü ilmeğe geldim. Yine tekrar ediyorum. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım sağ şişime. Diğer kalan iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. İlmek sayımız yine eski sayısına döndü. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz ikili ikili. Benim normal ters örüşüm bu şekilde. Bunu ördüm. Bu ilmeğimi de önden alarak, bakın şöyle alarak ters örüyorum. Sizin eliniz nasıl alışıksa, yalnız bu ilmeği bu şekilde almanızı tavsiye ederim. Model yoksa farklı düşüyor. Şu ikinci ilmeği benim yaptığım gibi yapın. Birinci ilmeği de sizin eliniz nasıl alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Evet. Sıra sonuna geldik. Kenar ilmeğini de ördüm. Modeli iki kez kurduk arkadaşlar. Modelimiz böyle devam edecek. İsterseniz hiç arada boşluk koymadan hep bu şekilde yapın. İsterseniz arada boşluk da koyabilirsiniz. Ben şöyle bir parça da ayrı yaptım size göstermek için. Bunda da bakın şöyle arada boşluk bıraktım. 4 sıra düz örgü yaptım. Şurayı göstereyim. Bunu direkt başladık hemen. Bunda da bakın lastik uyguladım. Şöyle hazır lastik diye geçiyor. Kanalımda var yapımı. Yapmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Evet, modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Arada boşluk bırakmak isterseniz 4 sıra şöyle ön yüzünde düz örgü yapmanız gerekiyor. Bence böyle de daha güzel oldu. Hiç boşluk koymadan yapılırsa şöyle biraz bana kaba gibi geldi. Onun için bu şekilde yapmak istedim. Bakın modelimiz böyle arkadaşlar. Gayet güzel ve kolay bir model. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, çocuk örgülerinin, bebek örgülerinin hepsinde kullanabilirsiniz. Hatta bu model koyduğumuz yerleri farklı renklerden de yapabilirsiniz. Evde kalan iplerinizi de değerlendirmiş olursunuz. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle güzel. Yakadan başlama örgülerinizi de kullanırsanız şöyle bir görüntü elde edersiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.